Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ne göstereceğim? Biliyorsunuz Instagram sayfamda daha önce göstermiştim ve yapılışını merak ediyordunuz. Sevgili Mürvet hocamın yaptığı muhteşem bir çanta, ithal rafyamız ve metalik kağıt ipimizle yapmıştı. Fakat şişe taban üzerine, yani yüksek bir taban üzerine yapılmıştı ve ben o tabanı istemedim. O yüzden ne yaptım? Tabanı elimle, yani o birleşim kesim noktalarında kestim ve daha sonra buna farklı bir taban uygulayacağım. Uygulayacağım tabanda bizim burada gördüğünüz dikdörtgen deri taban uygulayacağım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Çok sordunuz. Hadi birlikte yapalım. Şimdi öncelikle içindeki metalik kağıt ipi seçiyorum ve tabanımı yapmaya başlıyorum. Normal bir taban işler gibi tabanımızı öncelikle 2 sıra işleyeceğim. Şuradan hemen köşeden başlıyorum ve 2-1 olacak şekilde tabanımı yapıyorum. Şimdi ilk önce 2 tane yapıyorum. Yani 2 tane yapıyorum derken aynı deliğe 2 defa batıyorum. Hemen yandaki deliğine 1 defa batıyorum. Ve 2 kat ipimi kullanıyorum. Daha tok olması için. Tekrar hemen yandaki deliğe geçiyorum. Bu arada arkadaki ipi de gizleyerek, yürüterek yapıyorum. Tekrar 2 defa batıyorum. Şöyle, şimdi yandakine 1 defa batıyorum. İki defa batacağım. Ve yandakine 1 defa batacağım. Tabanımı bu şekilde arkadaşlar 2-1 yaparak geleceğim. Köşeye geldiğimde köşeye 3 defa batacağım. Sadece bir kere mahsus köşelere 3 defa batacağız. Evet, başa kadar geldik. Ne yaptık? Bir deliğe 2, bir deliğe 1, 2-1 yaparak en başa kadar geldim. Şimdi şurada tam köşede 3 tane batacağım arkadaşlar. Şöyle 1 2 köşeleri 3 defa yapıyoruz. 3. Sonra yanındakine tekrar 2 defa batıyorum. 1 2. Sonra diğer yandakine tekrar bir defa batıyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. 2-1 batacağız. Sadece köşelere 3 defa batacağız. İlk sırada. İkinci sırada tekrar bir defa batacağız. Şöyle de yakından göstermek istiyorum. Yanına bir. Şimdi köşeye doğru geliyorum. Buraya 2 defa batacağım. Ve tekrar bakın, şimdi köşeye geldim. Aynı deliğe 3 defa batıyorum. 1 2 3. Şimdi bir öncekine bakıyorum, köşede ne kadar 2 batmışım. Tekrar aynı hizaya bakın, aynı hizaya dikkat edin.
2 ile başlamışım mesela burada. Yine 2 defa batıyorum. Hemen yanındakine tekrar bir defa batıyorum. Yine en başa gelene kadar bir deliğe 2, bir deliğe 1 batarak sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi burada birleştirmeye yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen şu başladığım noktaya şuraya batarak ilmeğimi çekiyorum ve şimdi bundan sonra ne yapacağım? Sık iğne işleyerek yine sıra sonuna kadar geleceğim. Her deliğe birer defa batarak sık iğnemi tamamlayacağım. Aslında burada şu anda aynı zamanda neyi gösteriyorum? Deri taban nasıl işleniyor? Aynı teknikle işliyoruz. Normal istediğiniz zaman üstüne bir sıra ya da 2 sıra sık iğne gittikten sonra istediğiniz örneği kurabiliyorsunuz. Normal sık iğnemi her deliğe birer defa batarak sık iğnemi yapacağım. Şöyle tam detaylı göstermek istiyorum. Bakın şurada şöyle batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu sırayı komple sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar, bir sıra sık iğnemi gittim ve şimdi artık tabanımı hazır hale getirdim. Şimdi ne yapıyorum? Şu yandan batıyorum. Bakın şöyle. Diğer burada ip tığımı çıkartıyorum. Yandan batıyorum. İpimi arkaya doğru alacağım ve koparacağım ipimi artık. Ve çantayla birleştirmeye geçeceğiz. Şöyle arka tarafa aldım. Bir ilmeğim, bir tane sık iğne yapıyorum ve ipimi kopartıyorum. Taban çanta için hazırlandı. Şimdi hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde tabanımızı yaptık. Hazır taban arkadaşlar, aynı şekilde çantayı işlemeye de devam edebilirsiniz örneğinizi kurarak. Şimdi ne yapacağız? Hemen göstermek istiyorum. Tabanımın, bakın burası söktüğüm kısımdı. Şimdi bunu çantaya şu şekilde monte edeceğiz. Ama tığla da yapabiliriz, iğneyle de yapabiliriz. Ben şimdi daha kolay ve daha rahat olması için iğneyle yapacağım. Çünkü tığla yaptığım zaman çanta 3 katlı, yani gerçekten tok bir çanta olduğu için tığla zorlanırız. Ama iğneyle yaparsak çok daha kolay olur. Evet, iğneyle dikeceğiz. Şimdi bunun için gerekli olan tabii ki bizim misinalı iğnelerimiz arkadaşlar. Diğer iğnelerin arkası dar olduğu için dikmekte zorlanırsınız ama misinalı iğneyle dikmek çok daha kolay. Şöyle hemen bakın misinadan ipimi geçiriyorum. Yine çift katlı olarak dikeceğim. İpimi ayarlıyorum ve bu kadar ip şimdilik yeter diyorum. İpimi kesiyorum. Düğüm atalım, karışmasın. Evet. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabanlarımızın şu iki köşesini tam belirgin yapmak için hemen iğne takıyorum. Orta kısmına şöyle iğnemi takıyorum. Burası tabanımın tam yan tarafının, bakın şöyle ortası. Yine aynı şekilde diğer uca da yine tam ortalı şekilde şöyle iğnemi takıyorum ve burası diyorum ki tabanımın, gördüğünüz gibi şöyle tam orta kısmı. Aynı şekilde çantamı da şöyle yatırıyorum. İki kenarına iğne takacağım. İğneler oraya denk gelecek şekilde dikmeye başlayacağım. Şöyle düzgün bir şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da yine iğnemi takıyorum.
Şöyle açıp bakın şu şekilde dikmeye başlayacağım. Siz de eğer beğenmediğiniz bir tabağın varsa söktükten sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi önce şuradan başlıyorum. Alttan şöyle ipimi sabitleyeceğim. Burası artık ortası belli. Çantama yine iğne taktığım yerde aslında basit bir şekilde dolama tekniğiyle tabanımı sabitleyeceğim. Bakın şöyle. Dolaya dolaya yapacağım arkadaşlar. Hem güzel şık bir görüntü olacak. Eğer tığla yapsaydım bizi zorlardı. Çünkü dediğim gibi çok kalın bir çanta. Hani annelerimiz daha önce yorgan sırardı biliyorsunuz. Onun gibi. Hatta Arzucum ameliyatta da bu tarz dikişler yapıyorlar sanırım. Şu altında da dikiliyor. Evet. Şimdi iğnemin bir tanesi ipim çıkmış. Konuşmaya daldım kızlar. İpimin bir tanesi çıkmış, fark etmemişim. Hemen tekrar düzeltiyorum. Biraz uzun bir ip aldığım için kızlar. Bakın zaten iğnemin arkası misinalı, çok kolay. Böyle istediğiniz kalınlıkta ipi çok rahatlıkla takıyorsunuz. Biliyorsunuz kışında yün çantalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Misinalı iğnelerimizle yapıyoruz. Evet, ipimi eşit tutuyorum. Ve tekrar şöyle dikmeye devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken iğne taktığımız yerler birbirine denk gelsin ki kayma yapılmasın. Evet Arzum, orayı biraz yakından çekin. Bakın şöyle kızlar. Şuradan çantadan alıyorum bir tane. Bir de tabanımın bir ilmeğine batıyorum. Ve şöyle dolar gibi bu şekilde dikiyorum. Evet. Çevresini komple bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, dikmeye devam ediyoruz. Arzu, bir istersen tekrar yakından son birkaç şeyim kaldı. Bakın şu şekilde kızlar. Şöyle alttaki çantadan yine ilmeğimi bakın şöyle batırıyorum. Sonra yukarıdaki tabandan işlediğim örneği ilmeği alıyorum ve şöyle dolaya dolaya dikiyoruz. Neredeyse bitmek üzere. Ve kesinlikle sonradan yapıldığı anlaşılmıyor kızlar. Şimdi bitmiş halini tamamen sizlerle paylaşacağım. Ve gerçekten muhteşem durdu. Sizler de tabanını beğenmediğiniz çantalar varsa yapabilirsiniz. Diğer taban çünkü çanta çok kalın olduğu için olmamıştır. Ya çantayı komple sökecektik ya da dediğim gibi o tabanı çıkartıp ne yapabiliriz diye düşündüm. Aklıma böyle bir teknik geldi. Bence gayet de güzel oldu. Kesinlikle sonradan taban yapıldığı hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Sonra ipimi içeri alıyorum. Önce bir düğüm yapalım kızlar, sökülmesin. Şuraya geldim. Yan ilmekten aldım. İpimi içinden geçireceğim. Şöyle aradan geçiriyorum ve bağlama tekniğimle düğümümü yapıyorum. Ve sonra şu yandan iğnemi içeri alarak ipimi tamamen artık içine çekiyorum. Ve tamamen kesiyorum. Bakalım nasıl olmuş kızlar. Evet, şöyle bir düzeltiyorum içten. Anlaşılacak mı kızlar? Evet. Gördüğünüz gibi tabanımız hiç anlaşılmayacak derecede
Yanları da göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde yanları da. Sonradan taban yapıldığı belli değil. Evet arkadaşlar, bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız, pratik fikirler vermemi istiyorsanız, özellikle istediğiniz bir şey varsa sizden ricam bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımız Çanta Aksesuarları, ASL Çanta Aksesuarları sayfasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. ASL ile kalın diyorum. Hoşça kalın.